Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce kanalımda yapmış olduğum mini file çantayı daha büyük boyutlarda nasıl yapabilirsiniz onun anlatımını yapacağım. Sizler tarafından çokça yorum aldım. Daha da nasıl büyütebiliriz diye. Ben de sizlere nasıl büyütebilirsinizin cevabını vereceğim inşallah. Kullanılan malzemeleri sayalım hemen. Gördüğünüz gibi iki farklı boyutta boncuk kullanıyoruz. Küçük boncuklarım 8 milim, büyük boncuklarım 16 milim. Mini versiyonunu yaptığımızda küçük boncuklarımız 6 milimdi. Büyükler yine 16 milimdi. Burada büyük versiyonunda küçük boncuklarımızı bir tık büyüttüm. Öyle de olması gerekiyor. Bunu söyleyeyim. 6 milimlik kullansaydım büyük versiyonunda güzel durmayacaktı arkadaşlar. Bu arada istediğiniz boyutta boncukla çantanızı yapabilirsiniz. Buradaki püf nokta şu. Küçük boncuklarınızla büyük boncuğunuz arasında bariz fark olması. Aralarında gördüğünüz gibi büyük bir fark olduktan sonra isterseniz 10 milime 20 milim kullanın. Sorun olmayacaktır. Boncuk boyutlarınızı değiştirebilirsiniz. Size video sonrasında ölçülerini de vereceğim. Sizler de bu ölçüleri referans alarak boncuk boyutunuzu ya da çantanızın boyutunu kendiniz belirleyebileceksiniz. Video içerisinde enini daha da nasıl genişletebilirsiniz? Boyunu daha da ne kadar uzatabilirsiniz? Hepsinin detayını sizlere anlatacağım. Misine olarak esneme yapmayan 0.50 numara misine kullanacağım. 0.60'da kullanabilirsiniz. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Yapımına geçmeden önce Arzum Atölye genişliyor, büyüyor. Takip eden, yorum yapan, beğeni yapan herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. İyi ki varsınız arkadaşlar. Henüz takip etmeyenler için ise kanalımı ücretsiz bir şekilde takip ederek bana destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Videolarımı da beğenirseniz bu da benim için çok önemli arkadaşlar. File çantamızın büyük versiyonunu yapmaya başlayabiliriz. İlk sıra için misinama öncelikle 2 adet 8 milim, daha sonrasında 1 adet 16 milim, 2 adet 8 milim, 1 adet 16 milim, 2 adet 8 milim, 16 milim, 8 milim, 16 milim şeklinde boncuklarımı dizdim. 8 adet 8 milim var, 4 adet 16 milim var. Sizler de boncuklarınızı ilk sıra için bu şekilde dizilimini yapabilirsiniz. Bu şekilde boncukları dizdikten sonra boncuklarımı misinamın ortasına alacağım. Şöyle uçlarını eşitliyorum. Elimle misinamın ortasına boncuklarımı getiriyorum. Misinamı çift taraflı olarak kullanacağım. Düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğim. Bunu mini versiyonunda da anlatmıştım. Yine anlatacağım. Düğümlememizi buradaki 16 milimlik büyük boncuğumuzdan yapacağız. Nedir düğümleme yöntemi? Boncuğumun tarafındaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Misinamın hepsini çekmiyorum. Burada bir miktar yer bırakıyorum. Bir baloncuk oluşturuyorum. Bu oluşan baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum. İçinden geçirdim ve misinalarımı karşılıklı olarak çekiyorum. Baloncuğum giderek küçülüp düğüm haline geliyor gördüğünüz gibi. Küçülen baloncuğumu elimle yardımcı olup boncuğumun arasına alacağım. Şöyle elimle ittirdim arkadaşlar ve boncuğumun arasına aldım. Düğümleme dediğimiz yöntem bu. Bu yöntemle ilerleyeceğiz ki arka tarafta herhangi bir oynama olmasın. Şimdi ilk sıramızı yaptıktan sonra ikinci sırada boncuk dizilimimize göz atalım. İkinci sırada boncuk dizilimimiz şu şekilde olacak. Buna biz küçük sıra diyebiliriz arkadaşlar. Bu bizim büyük bir sıramız. Bu da gördüğünüz gibi az boncuk taktığım için küçük sıra olarak değerlendirebiliriz. Karşılıklı ikişer adet 8 milimlik boncuğumdan takıyorum ve herhangi bir tarafa 16 milim boncuğumdan takıyorum. Bu 16 milimlik boncuğu sağ ya da sol misinaya takabilirsiniz. Fark etmez. Büyük boncuk üzerinden bağlama yapacağız. Bunun için de aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Bütün misinayı çekmiyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Oluşturduğum baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. İçinden aldım. Karşılıklı olarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada baloncuğum giderek küçülüp düğüm haline geliyor. Ben de düğüm haline gelen baloncuğumu boncuğumun arasına elimle yardımcı olup alıyorum.
Burada küçük bir sıra yaptık. Geçiş sırası diyebiliriz buna. Diğer sıra için boncuklarımızı takıp gelelim. Diğer sıranın boncuk dizilimi ise şu şekilde olacak. 2 tane 8 milim, 1 tane 16 milim, yine 2 tane 8 milim bir misinaya takıyorum. Gördüğünüz gibi 16 milimlik 2 tane taktığım 8 milimliklerin arasında. Bu tarafın aynısını diğer tarafa da takıyorum. Bu tarafa ne taktıysam diğer tarafta da aynısı var. Gördüğünüz gibi bu boncuklar haricinde herhangi bir tarafa bir tane daha 16 milim boncuk takıyorum. Bu 16 milimliği sağ ya da sol misineye takabilirsiniz. Fark etmez. 16 milimliğimiz üzerinden düğümleme yapacağız. Aynı taraftaki misinayı geri boncuğumdan geçiriyorum. Bütün misinayı çekmedim. Baloncuğumu oluşturdum. Oluşan baloncuktan diğer misinamı geçiriyorum. İçinden aldım. Karşılıklı çekiyorum. Burada çektikçe gördüğünüz gibi baloncuğum küçülüp düğüm haline geliyor. Ben de ne yapıyorum? Bunu elimle yardımcı olup misinamın bulunduğu boncuğun arasına alıyorum. Şöyle ittirdim. Boncuğumun arasına aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu arada yaptığımız kısa sırayı yapacağız. Hemen onun da boncuklarını takalım. Kısa sırada boncuk dizilimimiz nasıldı? İkişer adet karşılıklı 8 milimlik boncuk takıyorduk ve herhangi bir tarafa da sadece bir tane 16 milimlik boncuk takıyorduk. Dediğim gibi bu 16 milimlik boncuğu ne taraftan rahat çalışıyorsanız o tarafa takabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bu tarafa da taksaydım hiç fark etmeyecekti. Aynı sonucu alacaktık. Düğümleme yöntemini tekrar anlatmıyorum. 16 milim boncuğum üzerinden düğümlememi yapıyorum. Küçük olan ara geçiş sıramı da bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi sıra yine buradaki gibi bir sıra yapmakta. Boncuklarımızı dizip gelelim. Gördüğünüz gibi bu tarafa ne takıyorsam aynısını diğer tarafa da takıyorum. İkişer tane 8 milimlik boncuğumdan taktım ve 8 milimlik boncuklarımın arasına da 16 milimlik boncuğumdan taktım. Burada ne eksik arkadaşlar? Bir tane daha 16 milim boncuk eksik. Bunu da sağ ya da sol misineye takabiliyorum ve 16 milimliğim üzerinden düğümleme işlemi yapıyorum. Böylelikle büyük sıramı da yapmış oldum. Bizim önceki versiyonumuzda bu sırada biz yukarı doğru dönmüştük. Dönüşümüzü yapmıştık. Yani bir önceki versiyonda sıra sayımız bu kadardı. Fakat şurada 8 milim yerine 6 milim kullandığımız için boyut olarak biraz daha küçüktü. Buradan itibaren ben bir sıra daha büyüteceğim. Size de daha da fazla nasıl büyütürsünüz onu anlatacağım. Öncelikle şu aradaki geçiş sıramızı, küçük sıramızı bir yapalım. Geçiş sıramızın boncuk dizilimi hazır. İkişer tane karşılıklı 8 milim boncuk takıp bir tane de 16 milim boncuk takıyorum. Ve böylelikle küçük sıramı da yapmış oluyorum. Şimdi burada şu büyük sıradan son bir kez yapacağım. Yaparken de yukarı doğru yönümü çevireceğim. Öncelikle boncuklarımızı bir dizelim. Evet, burada dönüş yapacağım için boncuk dizilimim farklı. Yalnız dönmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu bizim çantamızın eni. Çantanızın enini benim kadar yapmayıp daha da uzatacaksanız dönmeden önce kaç sıra yapacaksanız yapıyorsunuz. Son sıranızı dönerken yapıyorsunuz. Atıyorum ben burada şu aralıklar referans verecek olursam 1, 2, 3 sıra yaptım. 4. sırayı gördüğünüz gibi dönerken yapıyorum. Siz bunu 7 sıra yapacaksanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapıyorsunuz. 7. sırayı bu şekilde dönerken yapıyorsunuz. Burada istediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Son sıranızı dönerken yaptığınız sürece herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şimdi dizilimimize göz atalım. Bir tarafa 2 adet 8 milim taktım. Bunu sağ ya da sol misineye takabilirsiniz. Fark etmez. Bir tarafa da 8 milim, 16 milim, 8 milim, 16 milim, 8 milim, 16 milim şeklinde boncuklarımı dizdim. İkişer tane 8 milim var. Birer tane de aralarda 16 milim var. Yani 6 tane 8 milim boncuğum var. 3 adet de 16 milim boncuğum mevcut. Gördüğünüz gibi yine sondaki 16 milimliğimden düğümleme yapıyorum. Yönümü yukarıya doğru çeviriyorum. Bakın hem son sıramı yaptım
hem de yönümü yukarıya çevirmiş oldum. Benim çantamın eni bu kadar olacak. Zaten burada arkadaşlar şunları 8 milim yaptığımız için enini biraz da boncuktan büyütmüş olduk. Benim için yeterli bir boyut. Dediğim gibi sizin için yeterli değilse yapmanız gerekeni zaten biliyorsunuz. Boy olarak nasıl uzatabilirsiniz onu da anlatacağım. Bu sıraya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki ikinci sıranın başlangıcına, sıra içerisindeki ilerlemesine ve bitişine lütfen dikkat edelim. Çünkü bu bizim çantamızın uzunluğunu ayarlarken bize çok fazla yardımcı olacak bir sıra. Boncuklarımızı dizelim gelelim. İkinci sıramıza başlarken öncelikle boncuklar tarafında kalan misinama 2 adet 8 milimlik boncuk takıyorum ve dış tarafta kalan misinama sırasıyla 2 adet 8 milim, 1 adet 16 milim, 2 adet 8 milim, 1 adet 16 milim, 2 adet 8 milim, 1 adet 16 milim olacak şekilde boncuk dizilimimi yapıyorum. Ve burada 16 milim boncuğum üzerinden düğümleme yapıp ikinci sırama başlangıç yapıyorum. Sıramızın başlangıcı bu şekilde. Eğer çantanızın boyunu uzatacaksanız diğer sıralarınızın başlangıcı da bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi sıra içerisinde nasıl ilerleyeceğiz onu da dikkatlice izleyelim. Çünkü dediğim gibi diğer sıralarda bu sıranın aynısını yapacaksınız eğer çantanızın boyunu uzatmak istiyorsanız. Hiçbir yere misinamı almıyorum. Büyük boncuktayım. Tekrardan misinama boncuk takıp geliyorum. Evet, burada boncuk dizilimim şu şekilde. Karşılıklı 8 milimlik boncuklarımdan ikişer adet taktım. Bir tane de 16 milim boncuğumdan taktım. Herhangi bir misinaya takabilirsiniz. Fark etmez. Şuradaki kısa sıramızın aynısını yukarıda da yapıyoruz. Burada bir farklılık yok. Dizilim aynı. Bağlama şeklimiz aynı. Kısa sıramı burada normal yaptım. Şimdi burada arkadaşlar boncuklar tarafındaki misinaya 2 adet 8 milim boncuk takıyorum. Gördüğünüz gibi sadece bu misinaya boncuk taktım. Çünkü aşağıdaki sıra ile bağlantı kurma zamanı. Bağlantımı kurmak için buradaki 16 milimlik boncuğumu kullanıyorum. Ve aşağıdaki sırayla bu şekilde bağlantı kurmuş oluyorum. Şimdi büyük olan sıramdan yapma vakti. Boncuklarımızı dizip gelelim. Boncuklarım hazır. Alt taraftaki misineye sadece 2 adet 8 milim boncuk takarken üst taraftaki misineye 2 adet 8 milim, 16 milim, yine 2 adet 8 milim, son olarak bir 16 milim daha boncuk takıyorum ve sıramı bu şekilde ilerletiyorum. 16 milimlikten bağlayalım. Büyük olan sıramızı yapmış olduk. Büyük olan sıramı yaptıktan sonra şöyle küçük bir sıra daha yapıyoruz biliyorsunuz. Geçiş sıramızda dizilimimiz belli zaten arkadaşlar. Buraları durdurarak da bakabilirsiniz nereye ne koymuşuz diye. İkişer adet karşılıklı 8 milim attıktan sonra herhangi bir tarafa da ne yapıyorum? Büyük 16 milimlik boncuğumdan takıyorum. Şimdi şöyle bir işlem yapacağım. Misinanız bittiğinde neler yapmanız gerektiğini burada sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle misinanız bitmeseydi hangi boncukta hangi pozisyonda olacaktınız? Bunu mutlaka aklınızda tutuyorsunuz. Daha sonraki hamleniz ne olacaktı? Bunu da aklınızda tutuyorsunuz ki bunlar sizin karıştırmamanız için çok önemli. Şimdi benim misinam bitmeseydi eğer ben 16 milimlik boncuğumdan misinamı bağlayacaktım ve misinam o boncukta karşılıklı olarak takılı olacaktı. Şöyle de göstereyim size. Bakın düğümleme yapacaktık ve misinam bu boncukta bu şekilde bu pozisyonda olacaktı. Bunu mutlaka aklımda tutuyorum. Ve bir sonraki hamlemde alt taraftaki misinaya 2 adet boncuk takıp diğer sırayla bağlantı kurmak olacak. Bunu da aklımda tutuyorum. Ve direkt misinamı burada şöyle çözelim tekrardan. Misinamı bittiği yerde direkt bağlıyorum arkadaşlar. Bunları aklımda tuttuktan sonra bağlamamı yaptım. Misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Hemen bulunduğumuz yerde kesmeyelim. Şöyle birkaç boncuk ilerleteceğim. İstediğiniz boncuklardan geçebilirsiniz. Bir tanesini hallettim. Diğerini de hemen geçiş yapalım diğer boncuklara.
Diğeri de tamam. Şimdi bulunmam gereken boncuktan hemen misina takıyorum. Misina takma işlemi çok kolay arkadaşlar. Olmamız gereken boncuğa misinamızı geçiriyoruz ve misinamızın uçlarını eşitliyoruz. Misina takma işlemi bu kadar. Şimdi yapmamız gereken hamleyi yapalım. Alt tarafta kalan misinamıza 2 adet 8 milimlik boncuğumuzdan takıyoruz. Boncuklarımız hazır. Alttaki sırayla bağlantı kurma zamanı. Bunu da ne yapıyorduk? 16 milimlik boncuğumuzdan yine aynı misinamızı geçirip bağlantımızı kuruyorduk. Ve daha sonrasında kaldığımız yerden işlemlerimize devam ediyorduk. Şimdi büyük olan sıramızı yapma zamanı. Boncuklarımızı dizip gelelim hemen. Boncuk dizilimimize videoyu durdurup bakabilirsiniz. Alt tarafta kalan misinamıza 2 adet 8 milim boncuk takarken üst taraftaki misinamıza 2 adet 8 milim, 16 milim, yine 2 adet 8 milim ve son olarak 16 milim boncuk takıp 16 milimlik boncuğumuzdan düğümleme yapıyoruz. Ve burada kısa olan geçiş sıramızı yapma zamanı. Hemen boncuklarımızı dizelim. Geçiş sırası için boncuklarımız hazır. 16 milimlikten bağlayalım. Geçiş sırası sonrasında alt taraftaki sıra ile bağlantı kurma zamanı. 2 adet 8 milimliğimizi taktıktan sonra bağlantımı kuruyorum. Ve burada ikinci sıramın son sırasını yapacağım arkadaşlar. Yine burada kapanış yaparken dikkatli bir şekilde izleyelim. Başlangıcı gördük. İlerlemenin nasıl olduğunu gördük. Kapanışı da görelim. Kapanış sıram şu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi her zaman şu iki tane 8 milimliği alt taraftaki misinaya takıyorduk biliyorsunuz. Bu kez üst taraftaki misinaya taktım. Alt taraftaki misinaya 2 tane 8 milim, 16 milim, 2 adet 8 milim ve 16 milim boncuk taktım ki burada yönümü yukarı doğru verebileyim. Son sıramda hem sıramızın kapanışını yapacağız hem de yönümüzü yukarıya doğru çevireceğiz. Bir sonraki sıra için hazırlık yapmış olacağız. Evet, büyük olan boncuğumdan bağlamamı yapıyorum. Bakın hem sıramızı kapatacağız hem yönümüzü çevireceğiz. Diğer sıra için hazır hale geleceğiz. Bitişlerimiz de bu şekilde olacak. Şimdi çantanızın boyunu uzatmak istiyorsanız bu ikinci sıranın aynısından bir sonraki sıraya da yapacaksınız. Burada kaç sıra olarak ilerlemek istiyorsanız o kadar sıra yapacaksınız. Son sıranızı, ağız kısmındaki sırayı farklı yapacaksınız. Şimdi bizim şöyle göstereyim size. Bakın buradaki son sıramız, ağız kısmındaki sıra farklı. Bu bizim çantamızın uzunluğunun kapanış sırası. Kapanış sıramız farklı arkadaşlar. Yani ben burada 2 sıra olarak yaptım. 3. sırayı kapanış sırası olarak yaptım. Siz de burada ne yapacaksınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 artık kaç sıra yapmak istiyorsanız yapacaksınız. Son sıranızı kapanış olarak yapacaksınız. Mesela 5 sıra olarak tasarladınız. 4 sıra olarak yapıyorsunuz. 5. sıranızı ağız kısmını kapanış sırası olarak yapıyorsunuz. Boyunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi boy ayarlamasında şu sıranın aynısını diğer sıralara uyguluyorsunuz. Daha sonrasında kapanış sırası yapıyorsunuz. Boy ayarlamasını da anlattığımıza göre ben burada ağız kısmını, kapanış sırasını yapacağım arkadaşlar. Çünkü çanta benim için en olarak da boy olarak da ideal boyutlarda olacak. Zaten size en olarak ve boy olarak nasıl ayarlamanız gerektiğini de anlattığıma göre istediğiniz boyutlarda çantanızı yapabilirsiniz. Burada boyutu değiştiren diğer bir faktör ise şurada kullandığınız boncukların boyutu. Küçük kullanırsanız aynı sırada da olsa çantanız küçük olacaktır. Büyük boyutlarda kullanırsanız aynı sırada da olsa çantanız büyük olacaktır. Bunları da göz önünde lütfen bulunduralım. Kapanış sırası için burada boncuk dizilimimi yapıp geliyorum. Kapanış sıramızın boncuk dizilimi ilk etapta şu şekilde. Alt tarafta kalan misinaya 2 adet 8 milimlik boncuğumu taktım. Dış tarafta kalan misinaya da 2 adet 8 milim takıyorum. 1 adet 16 milim taktım. 4 adet 8 milim takıyorum. Son olarak 1 adet de 16 milim takıyorum. Bu sıralamayı şöyle videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 16 milimliğimiz üzerinden bağlamamızı yapalım.
kapanış sıramızın başlangıcını yapmış olduk. Bakın şurada dörtlü bir görsel varken burada 3 büyük boncuklu bir görsel mevcut. Gördüğünüz gibi. Bunlar sizi yanıltmasın. 3 mü olacaktı, 4 mü olacaktı? Kapanış sıramızda burası üçlü arkadaşlar. Biraz da hem başlangıçtan hem kapanıştan ağız kısmını içeri doğru büzmüş olacağız. Şimdi ara geçiş sıramızı yapacağız. Küçük sıramızı. Bunun için de boncuk dizilimimizi yapalım. Gördüğünüz gibi ara geçiş sıramızın dizilimi aynı. Her şey değişir. Ara geçiş sıramızın boncuk dizilimi değişmez. Kurulum sıramızda, ara sıramızda, kapanış sıramızda, geçiş sıramızın boncuk dizilimi hep aynı arkadaşlar. Geçiş sıramız sonrasında ne yapıyorduk? Alt taraftaki sırayla bağlantı kuruyorduk. Bağlantımız da aynı şekilde olacak. Alt taraftaki misinaya 2 adet boncuğumuzu taktık 8 milimliklerden. Alt taraftaki 16 milimlik boncuğumdan misinamı geçiriyorum. Bağlantımı kuruyorum. Bağlantımı kurduktan sonra diğer sıramın boncuk dizilimini yapıyorum. Bir sonraki sırada boncuk dizilimimiz şu şekilde. 2 adet alt tarafta kalan misinaya 8 milimlik boncuk takarken üst taraftaki misinaya 4 adet 8 milim, 1 adet de 16 milim boncuk taktım. Düğümlememi yapıyorum büyük boncuktan. Ve burada aradaki küçük sırama geçiş yapıyorum. Burada boncuk dizilimim aynı gördüğünüz gibi. 2 adet 8 milimlik boncuğumu taktım. Bağlantımı kuruyorum. Diğer sıra için boncuklarımı takıyorum. Boncuk dizilimim şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Şimdi büyük boncuğumuzdan bağlamamı yapıyorum. Şimdi aradaki küçük geçiş sıramı yapıyorum. Boncuklarımız hazır. Ve alttaki sırayla bağlantı kuruyorum. Bağlantı için boncuklarım hazır. Bu benim gördüğünüz gibi son bağlantım. Şimdi buradan itibaren artık son sıramı yapıp çantamın bir tarafını bitirebilirim. Boncuk dizilimim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada artık direkt bağlayacağım. Çünkü çantamın bir tarafı bitti. Şöyle direkt misinamı bağlıyorum sıkıca. Birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keselim. Ve arkadaşlar burada dikkat ettiyseniz ağız kısmı boncukları dışarı doğru. Başlangıçta içeri doğru. Şu 8 milimlikler ağız kısmında dış tarafa doğru. O yüzden bu kapanış sıramız farklı bu şekli yakalayabilmemiz için. Şimdi çantamızın diğer tarafını yapıp birleştirmeden önce çantamıza kulp yapımını göstermek istiyorum ki karışıklık olmasın diye. Birleştirdiğimiz zaman bazen nereden başlayacağımız karıştırılabiliyor. Zaten birleştirme yaparken kulp bize engel olmayacak. O yüzden kulpumuzu şimdiden yapmak istiyorum. Çantamıza kulp yaparken iki taraftan da 2 tane 8 milimliğimi bırakıyorum. Diğer bütün 8 milimliklerden misina geçiriyorum. Hepsinden teker teker geçireceğim. Misinamın uçlarını eşitledim. Gördüğünüz gibi misinalarım kenardaki 2 tane 8 milimlik hariç diğer bütün 8 milimliklerde. Şimdi iki tarafa da boncuklar takacağım. Hemen ben takayım size sayısını söyleyeyim. Bakın burada şöyle bir işlem yaptım. Misinamın bir tanesine ilk olarak bir tane 16 milim boncuk taktım. 16 tane de 8 milim boncuk taktım. Diğer taraftaki misinama geçtim. Yine bir tane 16 milim boncuk taktım. 16 tane de 8 milim boncuk taktım. Burada istediğiniz sayıda boncuk takabilirsiniz. Kulp yapımında boncuk sayınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu iki misinayı şöyle göstereyim size bakın. Bu iki misinayı burada orta kısımdan direkt bağlıyorum.
Birkaç kez bağladım. Misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keseceğim. Şöyle kurpumu da düzelteyim. Misinalarımızı kesip gelelim. Gördüğünüz gibi kulp yapımı oldukça basit. Burada 2 adet 16 milim kullanırken 32 adet de 8 milim boncuk kullanmış oldum. Dediğim gibi sizler istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu bizim çantamızın bir yüzü. Bunun aynısından videoyu geri alıp bir tane daha hazırlayacağız. Ve bu iki yüzü şöyle üst üste koyup kenarlardan ve tabandan birleştireceğiz. Sadece birleştirme işimiz kaldı. Aynısından bir tane daha hazırlayalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Yaptığımız iki yüzü de birleştirmek için hazırız. Birleştirme işlemimiz çok kolay olacak arkadaşlar. Şöyle bir tarafın 16 milimliğinden yukarı doğru misinamı geçiriyorum. Aynı misinaya 2 adet 8 milimlik boncuk takıyorum ve yine aynı misinayı diğer tarafın 16 milimlik boncuğundan aşağıya doğru geçiriyorum. Misinamın uçlarını eşitliyorum ve böylelikle başlangıcımı yapmış oluyorum. Şimdi herhangi bir misinaya 2 adet daha 8 milimlik boncuk takıyorum. Bu boncukları sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle biraz yaklaştıralım. Bu iki boncuk üzerinden bağlama işlemi yapacağım. Bakın ikisinden de misinamı geçiriyorum. Bir tanesinden değil ikisinden de geçireceksiniz. Düğümümü ikisinin arasına alıyorum. Birleştirmemizin mantığı bu olacak arkadaşlar. Buradaki 16 milimlik boncuklarımızın hem ön tarafına hem arka tarafına ikişer adet 8 milimlik boncuklar takacağız. Şimdi iki taraftan da diğer 16 milimliklerimizin ön tarafına misinalarımızı getireceğiz karşılıklı. Hem sağdan hem soldan misinalarımı 8 milimliklerden geçirip 16 milimliğimin ön tarafına getiriyorum. Diğer taraftan da alıyorum. Artık 16 milim boncuklarımın ön tarafındayım. Herhangi bir tarafa 8 milimlik 2 adet boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. İkisinden de bağlama yapıyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Bakın misinamı ikisinden de geçiriyorum arkadaşlar. Bağlamamı bu şekilde yapacağım. Bir tarafını hazırladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 16 milimliklerden aşağıya inip bu tarafına da 2 adet 8 milim boncuk takalım. Sadece 16 milimliklerimden misinalarımı geçiriyorum. Ve buraya da 8 milimlik 2 adet boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. İkisinden de misinamı geçirdim. Birleştirmemi yaptım. Birleştirmenin mantığı bu arkadaşlar. Taban kısmında da kenar kısmında da aynı. Bir miktar göstereceğim. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Mantığını çok iyi anlamanız gerekiyor. Çok da kolay bir yöntem zaten. Zor değil. Şimdi ne yapacağım mesela? 8 milimliklerden aşağıya inip 16 milimliklerimin ön tarafına misinalarımı getiriyorum. Hazırlığımı yaptım. 2 adet 8 milim boncuk takıp burayı birleştirelim. Boncuklarımız hazır. Düğümlememizi yaptık. Şuraları tamamlıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi tekrar 16 milimliklerimden aşağıya inip diğer tarafa geçiyorum. Buraya da 8 milimlik 2 adet boncuk takıyorum ve düğümlememi yapıyorum. Dikkat ettiyseniz kenar kısmı bitti. Tabana doğru ilerliyoruz. Tabanda da kenarda da işlemlerimiz aynı. 16 milimliklerin hem ön tarafına hem arka tarafına ikişer adet 8 milimlik boncuk takıyoruz. Şimdi artık büzülmeye başlıyor dikkat ettiyseniz. Taban bölümüne geçtik çünkü.
Şöyle toparlayıp göstereyim size. Burada da işler değişmeyecek. Şimdi 16 milimliklerin diğer tarafına geçip oraya da 8 milimlik boncuklardan takıyorum. Boncuklarımız hazır. Şimdi yine diğer 16 milimliklerimize geçiş yapacağız arkadaşlar. Hem önlerine hem arkalarına 8 milimlik boncuklar takarak ilerleyeceğiz. Şuradan bir tane daha göstereyim. Geri kalanını biraz kamera arkası yapalım. Şimdi bütün 8 milimliklerden geçiyorum. Taban kısmındayız. Bakın hepsini aldım. Bu taraftan da hepsini alıyorum. Artık istediğim yerdeyim. Buraya 2 adet 8 milim takıp birleştirmemi yapıyorum. Boncuklarımız hazır. Tabanda gördüğünüz gibi aynı. 16 milimliklerden ön tarafa geliyorum. İki adet 8 milim boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. Bağlamamızı yapalım ve birleştirelim. Şimdi ne yapacağız mesela? Yine 8 milimliklerden devam edip 16 milimliklerin ön tarafına geleceğiz. Arka tarafına takıp buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Bakın çantamızın bu tarafındayız. Şöyle yan taraftan da göstereyim. Birleştirmemizi yaptık. Taban kısmına doğru ilerledik. Buradan da yine gösterdiğim şekilde 16 milimliklerin hem ön tarafına hem arka tarafına boncuklar takarak burada son 16 milimliklere kadar gelelim. Burada kapanışı beraber yapalım arkadaşlar. Çantamızın birleştirmesini yaptık. Sadece şurada son bir yerimiz kaldı. Kenarlardan şöyle göstermek istiyorum. Tabanı da bu şekilde. Bakın hem ön tarafa hem arka tarafa boncuklarımızı takıp şuradaki 8 milimlikleri tamamlamış olduk aslına bakarsanız. Şimdi şurada son yerdeyim. Son 16 milimliklerimin hemen bir ön tarafındayım. Şimdi buraya 2 adet 8 milimlik boncuğumuzu takalım. Boncuklarımız hazır. Direkt bağlayıp bu kenarı da bitiriyorum. Şöyle birkaç kez bağladım. Bakın göstereyim size. Son 16 milimliğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip keselim. Çantamız hazır. İçeriden ve dışarıdan göstermek istiyorum. İçeriden bu şekilde. Dışı, tabanı, diğer tarafı, kenarları. Her şeyiyle mükemmel oldu. Gerçekten çok şık ve zarif bir çanta modeli. Ben çok beğeniyorum. Ölçülerine de bakalım. En olarak 21 santim eni var. 11 santim de boyu var arkadaşlar. İdeal boyutlarda. Büyütmek isterseniz sizlere neler yapmanız gerektiğini video içerisinde anlattım. Ne kadar boncuk kullandığımızı da söyleyelim. 8 milimlik boncuklarımızdan 368 adet kullandık. 16 milimlik boncuklarımızdan 76 adet kullandık. Tabii ki siz bu sayıların birkaç adet fazlasını elinizde mutlaka bulundurun. Sizler de beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.